Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Yurt dışında çıktığımda internet kullanımı için kullandığım eSIM uygulaması olan Airolo'yu burada size adım adım anlatayım. Öncelikle bu uygulamayı kullanmanız için cep telefonunuzun eSIM uyumlu olması lazım. Ve bu yükleme işlemini yaparken internetinizin olması lazım. Dolayısıyla seyahatinizden önce, birkaç gün önce bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi gelin nasıl yapılıyor bir bakalım. Şuradaki uygulamalarımdan Airolo'yu açıyorum. Burada yerel eSIM'ler var, bölgesel eSIM'ler var ve global eSIM'ler var. Siz bölgesel alırsanız biraz daha pahalı oluyor. Tüm Avrupa'da geçerli gibi bir eSIM alırsanız. Ama sadece belli spesifik bir ülkede alırsanız biraz daha fiyat uygun oluyor. Ben 2 gün sonra Kuveyt'e gideceğim. Kuveyt'i yazıyorum. Hatta buldum bile. Ve buradan bir eSIM alacağım. Şu bana yeterli olur. 2 gün 2 GB zaten. Hemen satın al diyorum. Evet. Burada yalnız dikkat etmeniz lazım. Sadece veri var. Bazı paketlerde arkadaşlar cep telefonu numarası da veriyor size. Mesela en son Phuket'te kullandığımda bana bir yerel numara da veriyordu. Eğer numaranız varsa ona göre hani bir cep telefonuyla konuşma hakkı da veriyorsa size, sadece data değil de arama hakkınız, bir numaranız varsa buradan bir kontrol edin, tamam mı? Burada sadece benim bu paketimde veri var. Anlaştık mı? Buna göre devam ediyorum ben. Satın al diyorum. Şimdi ödeme yöntemi seçin diyor. Siz buradan kredi kartınızla ödeyebilirsiniz. Ama kredi kartınızla ödemeden önce eğer bir indirim kodunuz falan varsa arkadaşlar onu şuradan kullanabilirsiniz. Ben size bir indirim kodu söylerim. Bu indirim kodunu uyguladığınızda ilk satın almanızda $3 indirim yapıyor. Ben de bu şeyi izlerken internetten birisinin kodunu yazmıştım. $3 uygun almıştım. Benim ise şu anda yeterli param olduğu için hesabımda $12 varmış. Ben $8'ını kullan diyorum. Siz ise buradan kodunuzu girersiniz, uygula dersiniz, fiyat düşer. Sonra ödeme yönteminden kredi kartıyla alışverişinizi yaparsınız, sim kartınızı. Ben buradan Air Money kullanacağım ve şuradan Air Money'yi kullan dediğim. Tamam dedi. Ve şu anda arkadaşlar ben öde diyorum. Siparişiniz için teşekkür ederiz dedi. eSIM kartlarını görüntüle diyorum. Satın alma işlemi yaptıktan sonra burada eSIM'lerimizin içerisine geliyor. Şimdi bunun kurulumunu yapacağız. Talimatları görüntüle diyelim. eSIM kurulumu. eSIM'i bir doğrudan, bir de QR kodu, manuel falan var. En kolayı doğrudan kurmak şu üstte. Doğrudan seçili zaten. Ve eSIM'i kur diyorum arkadaşlar. eSIM'i etkinleştirin diyor. Aslında bulunduğunuz ülkede olmadığınız için muhtemel bu kuracak ama etkinleştirmeyecek. Sürdür dedim. Bakalım ne olacak. Evet. Bu iPhone'da hazır dedi. Devam ediyorum. Gerçekten çok daha uyguna geliyor. Yani Phuket'te falan benimle o tura katılanlar 2-3 katı fiyata internet kullanırken, sim kartı falan alırken ben hem sim kartıyla hiçbir şeyle uğraşmadan hem de onların çok yarı fiyatına ve 50 GB internet ve cep telefonu numarası da veriyordu o zaman. Kullanmıştım. Kesinlikle bunu tavsiye ederim. Yani tüm yurt dışı seyahatlerinizde bunu kullanın. Bu arada yukarıdaki sağ üst köşeye dikkat ederseniz wireless'ın yanında artık 2 tane şey çıkıyor. Üstteki bir veriniz sim kart, alttaki ise başka sim kart, ikinci sim kart olmuş oluyor. Bakın nokta şeklinde çıkıyor, tamam mı? Wireless sembolünün hemen solunda. Çift sim kart desteklediği için ikisi de çekiyorken ikisi de çekme gücüne göre ekranda bunu gösteriyor size.
istediğiniz zaman istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Kafam karışmasın diyorsanız isterseniz yurt dışına vardığınızda normal lokal Türkiye simini kapatabilirsiniz. Sadece oradaki simle de kullanabilirsiniz. Ya da eğer isterseniz normal aramalar size Türkiye hattınıza gelir. Ama internet kullanırken sistem otomatik olarak bu eSIM'i kullanır. Buradan aldığınız hattı kullanmış olacak. Anlatabiliyor muyum? İstediğiniz gibi ayarlarsınız. Ama hiç riske girmeyeyim diyorsanız bence Türkiye sim kartınızı da kapatabilirsiniz. Türkiye hattınızı. Bu size kalmış. Zaten biraz sonra bu sihirbazda falan da bize soracak. Yani ne zaman hangisini kullanmak istiyorsunuz? Bunları gireceğiz. Sürdür dedim. Evet. Şimdi diyor ki arkadaşlar aramak için gelen aramalarda ne olsun? Birinci mi, kişisel mi? Birinci hat olsun. Sürdür. iMessage ve FaceTime. Bu arada arkadaşlar birincil dediği benim normal hattım. Bu arada cep telefonumda görünüyor. Kişisel dediği ise ayrılo. iMessage ve FaceTime'da kişisel hattı kullanacağım. İkinci hattım. Sürdür. Hücresel veride kesinlikle ikinci. Kişisel. Ve şurada bu arada bu kişiseli de değiştirebiliriz aslında. Yani ismini değiştirsek daha iyi olur. Dur bakayım o şurada var mıydı? Bunun adını sonradan da değiştirebiliriz. Sürdür diyeyim de. iMessage ve FaceTime'da ayrılo hattını kullanacağım. Hücresel veride kesinlikle ayrılo ve şu aşağıdakini kesinlikle açmıyorsunuz. Bu şu demek, oradaki internet yetersiz olursa hemen senin Türkiye hattının internetini kullanıyor. Bu da azıcık bile kullansanız inanılmaz faturalarla karşılaşırsınız. Kesinlikle açmıyoruz. Ve şu anda arkadaşlar devreye aldı. Ben tekrar sim kartlarıma bakayım. Üstte şu an hatlarımı gösteriyor bana. Ve devreye almaya çalışıyor. Hücresele geliyorum. Artık bakın 2 tane hattım var. Birincil ve ikincil. Tamam mı? Bu kişisel hattımı şu an etkinleştirmeye çalışıyor. Etiketini bunun Kuveyt deyip daha iyi anlayabilirim. Kuveyt hattı. Evet, ismi artık böyle gözükecek. Bu Kuveyt hattını oraya vardığınızda açabilirsiniz. Şuna basarız ve etkinleştiririz. Şu anda hücreselde birinci hattım açık. İsterseniz bu hattı işte aynısı etkinleştirdikten sonra bu da şey yapacak. Kuveyt hattında da çıkacak. Ama şu anda burada çıkıyor. Bu hattı etkinleştir diyor. Kapatırsanız bunu Türkiye hattını kapatmış olursunuz. Anlaştık mı? Evet. Şu anda sağ üst köşede her iki hatta gözüküyor aslında. Sistem şey yaptı, etkinleştirdi. Bir bakayım bir daha. Hücresel. Kuveyt. Ve aslında Kuveyt hattımız da etkin şu anda. Bu hattı etkinleştirip kapatıyorum. Ben gidince açarım. Türk Telekom üzerinden çekiyordu sanırım. Şöyle bakarsam. Bu hattı etkinleştir. Kuveyt'e vardığımda da tek yapacağım iş bu. İşimiz bittikten sonra eSIM'i sil deyip silebiliriz. Anlaştık mı? Ben şimdilik bu hattı etkinleştirmeyeceğim. Tek hat olarak yukarıda bakın Turkcell gözüküyor. Şimdi size ben kodu göstereyim arkadaşlar. Eğer indirimden yararlanmak istiyorsanız 3 dolarlık indirim kodunu, o indirim kodunu şuradan size göstereyim. O kodla tavsiye edin, kazanın. Şu. Benim kodum Sınan 4736'ymış. İ değil yalnız, büyük I. Sınan 4736 yazarsanız 3 dolarda siz indirim kazanmış olacaksınız. Hepinize güzel, sağlıklı günler.